YouTube'un alternatifsiz en büyük prefabrik ev inceleme kanalına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle selamlıyorum sevgili dostlarım. Yine güzel bir doğanın ortasındayız. Bu sefer arsa büyük bir alandayız. Fiyatıyla size çok daha makul geleceğini düşündüğüm bir evin incelemesiyle karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz ev net kullanım alanı 80 metrekare olan 2+1 prefabrik evdir. Dış tarafı mantolamalı, duvar içinde yine 50'lik yüksek densite taş yünüyle yalıtımı yapılmış bir ev modelidir. Üst tarafına bakalım. Üst tarafında değerli dostlarım sandviç panel kullanılıyor. Bu sandviç panel size yalıtım konusunda çok daha iyisini sunacaktır. Yalıtımda daha iyi performans sergileyecektir diyeyim size. Çatı tarafında yine birbirine yaslanmış paçalı çatı dediğimiz o güzel modeli görüyoruz. Evin dış tarafı mantosu yapılmış şekilde görüyorsunuz. Tek parça halinde bir görüntü veriyor. Çok daha güzel bir sonuç alıyorsunuz. Yani eviniz yekpare görüntü içinde daha şık ve güzel görünüyor. Pencereleriniz antrasit renk, biliyorsunuz beyazdan bir tık daha pahalı bu renk. Bu rengi tercih ederseniz hani çok yüksek bir fiyat farkı çıkmıyor ama sonuçta biraz daha pahalı, onu da belirtmek gerekiyor. Diğer renkler de tabii aynı şekilde beyazdan daha pahalı. Hani ahşap görünümlü olanlar veya işte farklı renkleri de bu şekilde düşünebilirsiniz. Çatı birleşim yerlerine bakalım. Buralardaki kalite detaylarını yakından görmenizi isterim. Ev tek parça halinde, yani bu mantolama gerçekten şık oluyor arkadaşlar. Evi tek parça gösteriyor. Şöyle yakından da göstereyim size. Mantolama bir masraf değildir. Mantolama evinize %30 sıcaktan korur, %30 soğuktan korur. Yani kışın daha rahat edersiniz, sıcak olur. Yazın daha rahat edersiniz, serin olur. Evin ön tarafına doğru geçelim. Evin alt tarafında 60 santimlik C30 betonla size temel yapılıyor. Bu şekilde teslimi yapılıyor. C30 beton niye belirtiyorum? Daha düşük değerleri olan betonlar da mevcut. C30 daha dayanıklı, daha sağlam bir beton çeşidi. Bunu yaptırıyorsunuz. Üst tarafında yine şap atılıyor. Alt tarafında yalıtım malzemesi ve finalinde de evin tabanını yapmış oluyorsunuz. Şu anda evin ön tarafına bakıyorum. Mutfak tarafının camı da burada. Mutfağa cam yaptırmanızı ısrarla tavsiye ederim. Çünkü bu size hem aydınlık hem de havalandırma anlamında mutfak tarafında ilave bir artı sağlayacaktır. Güzel olacaktır diye söylüyorum. Arkadaşlar, eve şu açısından bakalım, köşeden şöyle geniş verandanın arka tarafından bakıyoruz. Arsa da güzel, böyle geniş, insanın hoşuna gidiyor baktığı zaman. Üst tarafta yine çatının devamını görüyoruz. Şöyle ön taraftan da göstereyim ben size. Bu çatı çünkü birçok evde tercih ediliyor artık ve çokça da tutuluyor diyelim bu çatı modeli. Üst üste böyle çatıların birbirine yaslanmış gibi görünmesi şeklinde yapılıyor. Bence şık bir görüntüsü var, bilmiyorum. Sizin de hoşunuza gidiyor mu bu şekilde, ama benim bu şekilde hoşuma gidiyor açıkçası. Birçok evde de bu çatı modeli tercih ediliyor. Şöyle ön taraftan 3-4 basamakla çıkıyorsunuz. 60 santimlik bir su basmanı betonu yapılıyor. Tabii bunun alt tarafı da temeli var. Direkt böyle toprağın üstüne gelip şap atılmıyor. Su basmanı yapılmıyor. Alt taraftan da yapılıyor. Dışarıda kalan yeri 60 santim ve evinize gerçekten alt tarafından yaptırdığınız yalıtım, yani zeminle evin birleştiği yerde size büyük fayda sağlayacaktır. Evinizi yaptırırken alttan yalıtım da yaptırmayı unutmayın. Yani sadece dış tarafındaki şu mantolamayı yaptırıp geçmeyin. Evinize alttan da mutlaka mantolama yaptırın. Evin fiyatı konusunda artık biliyorsunuz, sizin de isteğiniz üzere net davranıyorum. Yani açık şekilde bugünün fiyatını yazıyorum. 3 ay sonra fiyatlar değiştiği zaman artık onu izleyen kişi kendisi takip edecek. Çünkü siz bu şekilde yapmamı istediniz. Siz ne diyorsanız da ben onu yaparım arkadaşlar. Burada da bir arkadaş var, geldiğimden beri bana pek rahat vermiyor ama izniyle çekiyoruz işte. Çok da güzel bir şey ama biraz korkuttu başta beni. Evet, şöyle bu köşesinden bakalım. Ben bu modelde, yani bunun gibi üst tarafı birbirine yaslanmış çatı modellerinde bu açıyı çok seviyorum. Evi çok güzel gösteriyor, çok alımlı gösteriyor. Salon tarafında yüksek PVC tercihi yapılmış. Neden? İçerisi daha ferah oluyor. Siz de yaptırırsanız mesela şurası yatak odası. Bu pencere gibi değil de salon tarafında şuradaki gibi yüksek, geniş pencere tercihi yaparsanız daha ferah bir ortam elde edersiniz. Mantolamaya tekrar bakalım. Bakın, bu masraf değil. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Mantolamayı yaptırın.
mantolama size çok güzel avantaj sağlayacaktır. Duvarlarında 50'lik taş yünüyle duvar arasında yalıtım yapılıyor. Bunun tabi dış tarafında mineral sıvası, şiltesi falan bunlar ayrıca yapılıyor. İç tarafında da şimdi içeri girince göreceğiz, alçıpan kaplaması yapılıyor. Nedir? İç tarafta betopanların birleştiği noktaları görmemeniz, evi bütün halinde görmeniz için yapılan bir işlemdir. Şöyle bahçesine de bakalım. Geniş bir bahçe. Şöyle giriyorsunuz kapınızdan. Güzel bir otomatik kapı yapılmış. Hani siz de düşünürseniz şık bir görüntü, hem de daha güvenli. Şöyle bakalım eve genişten. Bence güzel bir görüntüsü olmuş. Yukarıda sandviç panelin şöyle ucundan görünen yerine bakalım. Bu sandviç panel tavsiye ettiğim diğer bir detaydır. Neden? Size yukarıdan, yani ses yalıtımı, yağmurda, doluda ses yalıtımı sağlayacak bir avantaj olacaktır. Bu ses yalıtımı aynı zamanda ısı yalıtımı da demek. Şimdi daha ucuz prefabrike evlere baktığınız zaman arkadaşlar, bakın şu çatı kadar olur. Şurası kadar olur yüksekliği, gördünüz mü? Fiyattan daha kar edebilmek için veya maliyetini düşürmek için çatıyı kısa yaptığınız zaman, şurası gibi, hani örnek gibi olmasın ama daha kısa bir çatı modeli tercih ederseniz maliyet düşer. Şöyle yüksek yaparsanız çatıyı daha iyi korunaklı olur, daha yalıtımlı olur ama bir tık maliyet artar. Onun için yüksek çatı yaptırmanız bir tık maliyeti artırsa da sizin için çok daha avantajlı yaşam alanı oluşturur. Güzel dostlarımızla, izleyicilerimizle incelemeye devam ediyoruz. Evin arka tarafından bakıyoruz. Mantolama detayları burada da görünüyor. Evet, manto diyor. Mantodan para mı kazanıyor demeyin. Hiçbir şeyden para kazanmıyorum. Firmadan dahi almıyorum. Size burada danışmanlık gibi bu firma bu fiyata satıyor şeklinde birden fazla firmanın evini gösteriyorum. Evi de yaptırırken neye dikkat edeceğinizi size söyleyerek bir nevi size evinizi yaptırmadan önce yardım etmeyi amaçlıyorum. Arkadaşlar bakın, burada su, ısıtma gibi bağlantıların olduğu yerleri de görüyorsunuz. Peteklerle ilgili söylüyorum. Evin dış tarafında başka evlerde şu boruları eleştirmiştiniz. Doğru söylüyorsunuz, ben bunu firmaya ilettim. Bunun dış tarafını da aynı şu siyah gibi bir şeyle kaplayıp bu boruların görünmezliği aslında sağlanabilir. Neresi gibi? Çatının diğer kalan bölgeleri gibi böyle düz paket bir ev gibi görünebilir. Ancak hani bunu ya sonradan yaptırıyorlar ya ekleme yaptırıyorlar. Hani bunun kaplaması çok pahalı bir şey de değil. Şu an söyleseniz gene yaptırılabilir. Veya ileride donar, patlar, bir şey olur. Hani değiştirirken tekrar o dış tarafı kırılıp bir daha yaptırılır diye muhtemelen onun için ev sahibi bunu tercih etmemiş. Arka taraftan da bakarsanız zeminin şeyden daha yüksek olduğunu görürsünüz. Hani ön tarafta daha yakın gibi görünüyor ama bu tarafta daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Çıkıntılı bir duvar şekli, böyle Amerikan siding tarzında göze hoş gelen bir detay oluyor. Antrasit de bu evleri güzel tamamlıyor değerli dostlarım. Şöyle evin iç tarafına doğru geçelim. Öncesinde bir verandayı görmek istiyorum. Verandanızın kenarlarında siyah trabzan ya da demir, ne derseniz deyin, ferforje, aklınıza ne gelirse, hangi tarzda istiyorsanız bunları siyah renkte ve evin gövde rengiyle yaparsanız daha şık olur. Benim tavsiyem, birçok evde şöyle genişten göstereyim ki tam görürsün. Verandayı buraya yaptırıyorsunuz, tamam, ama burada bitiyor veranda. Burada cumba kalıyor. Bu cumbanın yıkanması, temizlenmesi aşamaları var. Onun için bu cumbayı da temizleyebilmeniz için şu tarafında, dış tarafında şöyle bir ilave çıkıntı yaptırırsanız eğer, burayı temizlerken çok daha kolay bir kullanım elde edersiniz. Ha, buraya oturur musunuz, burada vakit geçirir misiniz bilmiyorum ama burada temizlerken çok daha kolay olur. Belki şu taraflara işte çiçeklerinizi falan koyarsınız. Hani oturma alanı olarak kullanılır mı bilmiyorum ama sonuçta burayı güzel bir temizleme alanı olarak kullanabilirsiniz. Eve ön taraftan bakıyoruz şöyle ve eve incelemeye verandasından devam ediyoruz. Şu anda evin verandasındayız. O cumbanın ön tarafını göstermiştim size. O bölgedeyiz. Şöyle genişten verandayı size göstermek istiyorum. Evet. Verandanız oldukça geniş bir alan sağlıyor size. Bakın, büyüklüğü yaklaşık 8-9 metrekare, şurayı saymadan kadar bir yükseklik, genişlik var burada.
Girişteki bu PVC'nizi geniş ve daha yüksek yaparsanız eğer mutfak bölümünüzde daha fazla aydınlatma ve daha ferah bir ortam sağlarsınız. Yine cumba tarafında da yüksek geniş PVC'yi önermiştim. Renkleri de antrasit rengi veya evinizin rengi neyse onunla uyumlu şekilde kullanırsanız çok daha güzel bir ortam olacaktır. Bakın mantolama verandanın iç tarafında da devam ediyor. Yani bu bölümlerde de mantolamanızı mutlaka yaptırın. Salonunuza, mutfağınıza soğuk ve yazında sıcak girmesin arkadaşlar. Şöyle verandaya buradan bakalım. Çok yeterli, bana göre çok yeterli bir alan. Oturma takımı, işte bahçe mobilyası gibi eşyalarınızı koyup rahatça vakit geçirebileceğiniz büyüklükte bir alan. Yükseklik tavana kadar 2.55. Normalde bir standart dairede, apartmanda 240 santimdir. Bunu 255 santim yapmışlar burada. Benim size tavsiyem hani böyle çok küçük bir fark daha ödeyerek bunu 280 santime kadar çıkartın ki böyle cami gibi içerisi yüksek, ferah olsun. Yeni yapılan TOKİ'lerde filan da artık 280'lere geçtiler. Çok daha yüksek ve bir ferahlık, genişlik veriyor açıkçası. Onun için bu şekilde yaptırmanızı da size önerebilirim. Burada hemen verandanızın iç tarafında bakın. Evet, priz, musluk şu tarafta. Musluk, işte bu detayları yaptırın. Hatta bu musluğu şuraya da yaptırın. Verandanızın bitip şu aşağı tarafa. Burada yaptırdığınız muslukla işte bahçe sularınızı kullanabilirsiniz. Dış tarafa, şu tarafa, garajınızın girdiği tarafa hemen elektrik prizlerinizde yaptırın. Hatta mümkünse hızlı şarj da yaptırabilirsiniz. Çünkü artık elektrikli arabalar yaygınlaşıyor. Hızlı şarjınızı da bu şekilde yaptırabilirsiniz. Şimdi evin içine doğru geçelim. Sevgili dostlarım, şu anda salonun iç tarafındayız. Bu geniş ve yüksek PVC'leri size söylemiştim. Bu şekilde yaptırmanız işte böyle size ferahlık sağlayacaktır. Şöyle önce cumbaya doğru sırtımı verip salona bakıyoruz. Genişten görelim salonu. Evet. Şu anda salona genişten bakıyoruz arkadaşlar. Güzel bir genişliği var. Burası 25 metrekare kadar, 22 metrekare kadar, sadece salon olan tarafını kastediyorum. Bir genişlik var. Doğrudan mutfağa geçiş buradan yapılıyor. Ayrı mutfak değil. Çünkü alanı daha geniş gösteriyorsunuz bu şekilde. Daha geniş bir alanda oturuyormuşsunuz hissi veriyor ama buradaki çıkıntıdan dolayı mutfak ayrıymış gibi de oluyor. Burada yemek pişirdiğiniz zaman asla bunun kokusu bu tarafa kadar gelmiyor. Çünkü orada havalandırma pencereniz de var. Mutfağınızdaki bu pencereyi bu sebeple yine altını çizmek istiyorum. Oturma alanınıza şöyle genişten bakalım. Salonunuzda yapacağınız ilave böyle geniş pencereler size ferah bir ortam verecektir. Fiyatı başlıkta, küçük resimde, açıklamada her yerinde yazdım. Şimdi o fiyata göre nasıl hesaplıyorsunuz? Eviniz burası 80 metrekare arkadaşlar. Kaba inşaat teslim almak istiyorum derseniz, ki kaba inşaatın ne olduğunu 2 önceki videoda anlatmıştım. Kaba inşaatın içinde ne olduğunu web sitemizde de var. www.prefabrikhane.com web sitemizde veya o ilgili videoların açıklamasında kaba inşaatın içinde hangi kalem malzeme olduğu yazıyor. Bu malzemelerle alabilirsiniz. Böyle almak isterseniz 80 metrekare çarpı 7500 TL yapıyorsunuz. Bu da 600.000 gibi bir şey yapıyor. Bu evin kaba teslimi için söylüyorum. Bunun haricinde ileri kaba alabilirsiniz. O zaman da yine açıklamada yazdığım rakamla çarpıyorsunuz. Bu evi hani standart donanımda da alabilirsiniz. Orada fiyat var. Bu şekilde şu an gördüğünüz lüksler dahil şekilde almak isterseniz o zaman da 1350 fiyat çıkıyor. 1.350.000 lira fiyat çıkıyor. Bu fiyatla evi gördüğünüz gibi yaptırabilirsiniz. İçinde süs lambaları, işte kornişlerinin takılmasına kadar bütün detaylar olacaktır. Bunlar küçük detaylar. Sonradan bir daha adam çağır, bir daha usta çağır. Bir kere de yaptırıp çıkma opsiyonunuz var. Şu anda salon ve mutfak alanına genişten bakıyoruz. İsterseniz bu evi 3 şekilde de alabilirsiniz. Profil demirden de alabilirsiniz. Çelik konstrüksiyon şeklinde de alabilirsiniz. 1.2 milimetre çelik kalınlığında yapılıyor. Piyasada 0.8 yapanlar dahi var. Bunları hani tavsiye eder miyim? O sizin takdirinize kalmış. 1.2 milimetre kalınlığı varken onu yaptırmamayı mutlaka yaptırdığınız firmadan bunun isteyin. Bu şekilde isteyin. Hani
düşük kalınlıkta, et kalınlığında yaptırmayın deyin. Avcı prefabrikten yaparsanız zaten bunun genişliği söylediğim gibi 1.2 milim oluyor. Çelik ev yaptırırsanız. Açıklamada çelik evin de fiyatı var. Arkadaşlar çelik ev yaptırmak isterseniz açıklamadaki fiyatla çarpıp net fiyatını bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi en sevdiğiniz yere, mutfak alanına bakıyoruz. Yine antrasit beyaz renk tercihi yapılmış arkadaşlar. Yani yeşil yapın, pembe yapın, mor yapın. Müşterilerimize sesleniyorum. Farklı mutfak rengi de yapın. Antrasit beyaz tamam çok güzel. Herkes de bunu tercih ediyor. Bence de çok güzel ama farklı bir renk görelim ya. Hani yaptıran olursa bunu göz önünde bulundursun. Bakın high glass dediğimiz vakum kapak olmayan kapak bak bu. High glass dış tarafı daha parlak, daha böyle albenili görünen bir kapak modeli. MDF'den yapıldığı için dayanıklılığı anlamında bir soru işareti kafanızda olmasın. Bu da gayet dayanıklı güzel bir dolap çeşididir. Sadece vakum kapaktaki o dış tarafındaki o pürüzlü güzel görüntü var ya o yok işte. O da fiyat farkından düşmüş oluyor. Yukarılarda süs aydınlatmalarında görüyoruz. Değerli dostlar içinin de genişliğine bakalım. Şöyle kolumu da sokayım. Genişliğini siz de görün. Hani kolum buraya kadar giriyor. Genişliğini oradan hesaplayın. 3 santim 5 santim demiyorum. Kapılarda yine stoplu olduğu için bakın kullanımı gayet kolay ve kibar oluyor. Dandun kapatma sesleri çıkmıyor. Geriye döndüğünüz zaman aydınlatma perdesini söylemiştim. Orayı tekrar etmiyorum. Arkanıza verandayı alıyorsunuz. Ferah bir alan oluyor. Şimdi koridordayım. Burada 2 metrekarelik küçük bir hol var. Salon tarafına bakıp koridora geçiyoruz. Önce birinci odamıza giriyoruz. Sol tarafta beyaz, burada sade bir şık panel kapı kullanılmış. Amerikan panel demiyormuşuz buna. Öyle istiyorsunuz. Peki sade bir panel kapı kullanılmış. Şık bir kapı, güzel bir kapı. Odaya bakalım şöyle geniş olarak. Evet. Şimdi odanın genişliği bir yatağın, büyük bir yatağın rahatlıkla sığabileceği genişlikte ve büyüklükte bir oda. Girişte sol tarafta arkadaşlar. Kapıda gayet yakışmış. Her taraf beyaz ağırlıklı. Yani evinizi yaptırırken şu camın bile şöyle hem yataylama hem de bakın şöyle dikeyleme. Bu şekilde açılıp açılmıyor olması bile size maliyeti değiştiren bir unsur. Şimdi diğer odaya geçelim. Salona baktık. Simetrik ikinci odaya bakıyoruz. Bakın şöyle buraya da girelim, sonra da banyoya gireceğiz. Bu odayı da görüyoruz. Genişliği birebir aynı, kornişleri yapılmış, yalıtımı var. İç tarafta bakın betopanların birleştiği yerleri göremezsiniz. Çünkü iç tarafta da kaplaması var. Alçıpanla kapatıyorsunuz. Birleşme yerlerini görmüyorsunuz. Evin içinde yürürken alt tarafında C30 şap olduğu için ve su basman olduğu için bir sekme, zıplama, bir boşluk hiçbir şey hissetmedim. Siz de evinizi yaptırırken bu detaya dikkat edin. Bu arada mutfağın şeyine bakmadık. Mermerit kullanılmış burada. Mermerit. Siz bunu tercih ederken granit, chimstone veya daha pahalı bildiğiniz bir şey varsa onu da tercih edebilirsiniz. Çanakkale seramik yapılmış, reklam yapmıyorum. Yani markayı bilin hani diye söylüyorum. Çanakkale Seramik'in reklamını yapmıyorum. Eğer öyle bir durum varsa reklam falan hani bir şey söylememiz gerekiyorsa onu da belirteyim. Reklam yapmıyorum ama. Şimdi banyo bölümüne bakalım. Beğenmeyi, takip etmeyi, sevdiğiniz insanlara sana da bu ev nasip olsun dediğiniz dostlarınıza videonun linkini göndermeyi unutmayın. Sizin YouTube'dan izlediğiniz videolar benim için en büyük destek. Yorumun alt tarafında sağdan sola itince yorumu hype çıkıyor. H-Y-P-E şeklinde yazılan. Eğer ona basar hype de yaparsanız çok memnun olurum. Değerli dostlar, seramikler zeminden yukarıya kadar seramikler ıslak bölgeleri kapatıyor. Bakın şöyle yakından da görelim. Evet. Seramikler aşağıdan yukarıya kadar kapatıyor. Güzel seramikler şu bölge, şu krom olan bölge gri bir mutfak seramiği, banyo seramiği yaptırdığınız zaman gri tonlarda gri krom seçiliyor. Kahve tonlarında yaparsanız roz, altın şeklinde seçiliyor. Çok da yakışıyor bu arada. Siyah karolajlı bir duşakabin. Bu %100 genişlikte bir duşakabindir. %100 gayet ferah, yani sığabileceğiniz güzellikte bir duşakabin. Yine yağmur efektli burada başlıklarında görüyorsunuz. Bunlar dahil takılmış şekilde size teslimi yapılıyor. Açıp bakalım şöyle.
Bakın iç tarafını da görelim. Yağmur efektli böyle başlıklar var. Güzel oluyor bunlar. Biraz asortik görmeyin. Güzel oluyor açıkçası kullanırken. Ayna yine çerçevesiz tercih edilmiş ama hani yarı çerçeve var gibi burada. Tam çerçevesiz değil de biraz yarım çerçeveli tercih yapılmış. Alt tarafta bakın vakum kapaklı bir mobilya tercihi var. Standart, güzel, böyle göze hoş görünen bir tercih bence olmuş değerli dostlarım. Sizin bu ev hoşunuza gitti mi? Hani siz böyle bir ev yaptırmak isterseniz düşünür müsünüz diye yorumlarda evi beğenip beğenmediğini, fiyatını beğenip beğenmediğinizi duymak istiyorum açıkçası. Umuyorum beğendiğiniz bir ev olmuştur değerli dostlarım. Eğer beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi, takip etmeyi ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hem fiyatlar hem teslimde kalem kalem ne alacaklarınız videonun açıklamasında, başlığında, girmeden önceki küçük resminde tek tek belirtiliyor arkadaşlar. Buradan detaylı bilgiyi sağlayabiliyorsunuz. Yine de aklınızda kalan bir soru varsa Dilek Hanım'ı arayabilirsiniz. Avcı Prefabrik'in kendisi tecrübeli danışmanıdır. Oturup birlikte planını çizin, yapın ve hayalinize umarım kavuşun. Benim size duam, izleyicilerimize bundan çok daha güzel evler en kısa zamanda nasip olsun. İçinde mutlu anları biriktirsin. Bir sonraki videoya kadar sağlık, esenlik ve güzellikler üzerinize olsun. Uğurlar olsun arkadaşlar.